Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Şimdi bu tasavvufi terimler içerisinde en çok tartışılan ya da zahir uleması tarafından pek algılanamayan şeylerden biri de bu rabıta ve tevessül meselesi hocam. Burada Kenari Faik diyor ki derviş bir göz açıp kapama müddetince şeyhini göz önüne getirmezse kendini dervişten saymamalı. Daima şeyhin huzurunda olup gafletten uzak durup uyanık olmalıdır. Yani bu tevessülün hakikati nedir? Niçin şeyhini düşünür bir insan? Şimdi her şeyin en güzelini, yani mekârim ahlakı şeyhinde gördüğü için en kötü ahlaklı insanda bile güzel ahlaka doğru bir çekiliş vardır. Mesela baba süflidir, oğul çok edeplidir. Baba devamlı oğlunun edebini metheder. Ama kendisi süflilikten vazgeçemez. Ana ismi dolayısıyla. Ama methettiği, hayran olduğu şey güzel ahlaktır. Herkeste methedilen kısım güzel ahlaktır. Dolayısıyla dervişin ana gayesi mürşidinin güzel ahlakını kazanmak. Acaba o nasıl yapardı, nasıl hareket ederdi diye düşünmektir. Her hareketinde, her adımını atmadan. İkincisi, dervişte hocasına karşı bir meyil olur. Bu meyil, sakın yanlış anlama, onun şekline değil hakikatinedir. Bu hakikat de Allah'a aittir. Bu meyilden dolayı onu memnun etme gayesini güder. Çünkü o memnun olursa Allah'ın ondan memnun olacağını düşünür. Bu yüzden de her hareketinde onun kontrolünü ister. Bu yüzden kafasını ona takmıştır. Hazreti Ebubekir'in peygamberi görmediğim bir saniye yaşıyor sayılmam deyişi. Hazreti Ali'nin aynı şeyi tekrarlayışı. Hatta görmediğim Allah'a tapmam deyişi. Buradan anlaşılıyor ki bütün bunlardan ana gaye mürşidinin rabıtayı tutmak, Allah'la rabıtayı tutmak demektir. Çünkü mürşit köprü gibidir. Biz kimyada onlara katalizör diyoruz. Allah beni affetsin böyle bir kimyasal kelimeyle mürşidi yorumladığım için. Ama çok uyuyor. Katalizör reaksiyona bazen girer, olduğu gibi çıkar. Ama reaksiyonu çok hızlandırır. Bazen de hiç girmeden dışarıdan müdahaleyle reaksiyonu hızlandırır. Mürşit senin Allah'a kavuşmanda reaksiyonu hızlandıran ve onu sabit tutan, seni sırat üzerine sabit tutan ana mefhumdur. Ne zaman sen mürşidinden yüz çevirirsen hemen nefsine dönersin. Onun için daima o rabıtayı tutmak lazım. Hatta göz teması diye de bir şey var. Yani göz değmesi diyorlar tasavvufta. Böyle çok uzun ayrı kaldığın zaman hemen bir göz değecek kadar yakınına git bir temizlenesin. Ben Samiye annemin o son zamanlarda hiç görmediğini bilmiyordum. Ama muazzam güzel gözleri vardı. Onlarla insanı yıkadığını böyle bilirim. Onun için huzurda olmanın da zevki çok farklıdır yani. Eyvallah, Allah daim etsin. Dervişlik kalben masivayı bırakıp Allah'ı bir bilmek, kalbine hiçbir gamı, kederi koymamaktır. Zaten kalbin yani mesela gam ve keder gelir, hadiseler gelir. Biz de bir toprak olduğumuz için Allah celaliyle bu toprağa bastığında tabii ki toprak sallanır. Fakat hocam böyle bir sıkıntı geçiriyorlar. Çok ağır bir hadise oluyor evinin içinde. Onun sonucunda şeker hastalığı geliyor hocama. Öğrencileri de soruyorlar Kenar Faik Hazretleri'ne. Siz etkilenmezdiniz efendim. Nasıl oldu diyorlar. İnciye bir şey olmadı. Kabuğunda bozukluk var diyor. İşte kalbin içine sıkıntı sokmaz. Yani vücut onu duyar ama kalpte bir tereddüt, kıllıkış olmaz. Harekani Hazretleri bu hali beni incecik bir telle yukarıdan assanız, üzerime de dünyanın bütün hadiselerini, fırtınalarını yollasanız kılım bile kıpırdamaz diyor. Onun için de derviş, yani hakiki derviş mahluk değil adeta halik gibidir diyor. Çünkü bu hale gelen insanda
Hak tecelli etmiştir. Kulun kendi nefsiyle bu hale gelmesi mümkün değil. Tam dervişte bu hal zuhur eder yani. Dervişlik başta insanlıktır. Allah'ın ahlakıyla, hakkın sıfatlarıyla sıfatlanmamış kimse insan olamaz. Bu halde yalnız baş sallamakla, tesbih çekmekle, bağırmakla olmaz. Derviş ahlakını güzelleştirmeli, dedikodudan, kıskançlıktan ve her türlü kötülükten kaçınmalıdır. Güzel bir Müslüman olmalıdır yani. Çok doğru. Hocam zaten zikrin hakikatini anlatmış burada. Zikrin hakikati nefsinle mücadele etmektir diyor. Bu zikir çekmeler, Esma-i Hüsna insan hayatında çok önemlidir. Bunların hepsi insanın nefsini düzeltmek için bir araç ve fırsattır. Namaz, oruç bunlar şarttır. Vücudu disipline eder. Evet. Fakat ana gaye değildir. Ana gaye nefsi terbiye etmektir. O halde ana gaye güzel ahlaktır. Bütün bunlarda bu araçların hepsini biz çok kullanırız. Ama bunu yapmadan sırf araçları gayeye ermeden kullanırsak bu sefer de üzerimize yük olur. Allah diyen dervişin gönlü genişlik, huzur ve saadet dolar. Geçim bakımından darda da olsalar yokluk içinde varlık sahibi olarak zengin olurlar. Ne kadar güzel. Samiye annenin bir sözü geldi aklıma. Bizim hanlarımız, hamamlarımız yoksa da çok şükür Allah dostlarımız var ki bizden daha zengini yok diyor. Şimdi insanı zengin kılan Allah'la irtibattır. Çünkü insan zengin olduğu, kalbi zengin olduğu zaman bir kulübenin bir odasında da saraydaymış gibi mutlu olabilir. Çünkü içinde geniş bir huzur vardır. Buna bir örnek vermek isterim. Bir ahbabımızın kızı 5 gün göçük altında kaldı Adapazarı'nda. Göçük düşün. Bütün ailesi yanında ölmüştü ama onun elini uzatacak bir yer yoktu. Böyle kesilmiş arası. Ve sonuçta bana şöyle anlattı. Dedi ki o kadar mutlu bir devre geçirdim ki düşün yani göçük altında yani düşün. Acıktım hocam bana yemek taşıdı. Susadım bana içecek getirdi. Ben dedi hocamla beraberdim. Cennetin içindeydim. Ve vücudum son derece düşük hareket ediyordu. Düşüğe indirgedi kendini. Ve ben tamamen öbür alemle bu alem arasında böyle cennetin içinde bir hal yaşadım. Şimdi görüyorsun insan kalbinde mürşit sevgisi, mürşidi vasıtasıyla Allah sevgisi olursa göçükten bahsediyorum. Yani toprak altında orayı cennet yapabiliyorsun. Bazı insanda ise sarayın içinde olur ama acılar ve sıkıntıları o kadar büyütmüştür ki o yüzden cehennemin içindedir. Altında ne cehennem kaynayan evler gördüm, köşkler, saraylar, yalılar. Ne cennet dolu tek odalar gördüm. İşte onun için insan huzuru kendi içinde taşır kızım, dışarıdan gelmez. Yani zaten hocam içi ateşli, alevli, cehenneme dönmüş bir insanı cennete koysan orayı da huzursuzlandırır. Oranın tadını kaçırır. Bir de ikisinin farklı yer olduğuna da ben çok inanamıyorum. Çünkü benim için cennet mesela çok güzel bir bahçedir. Ben Fenerbahçe Parkı'nı çok severim. Oranın bahçesini, hele şu mevsim çiçekler açışını bayılırım. Cennet böyle bir yer olsa gerek diye düşündüğüm bir gün karşıdan bir kız erkek arkadaşıyla kavga etmiş herhalde. İkisi geliyorlar, kız hüngür hüngür ağlıyor. Ölmek üzere üzüntüden. Dedim ki Allah Allah, bana cennet olan yer ona cehennem olmuş. İşte o halde bakış açın ve iç huzurun çok önemli. İrtibatı mürşidiyle korarsan, mesela bir çamaşırcı Ayşe Hanım vardı bizim ihvanımız, çok fakir, ayağı sakat. Bir gün ihvandan bir başkası onu görmüş. Bugün seni biraz rahatsız gördüm, bir üzüntün mü var deyince kadıncağız bağırarak Ali'yi sevenin derdi mi olur demiş, düşüp bayılmış. Hani nasıl böyle bir intiba yaratabilirim ben? İşte Allah sevenin derdi olmaz kızım. Dertleri biz yaratırız nefsimizi sevdiğimiz için. Dervişin düşmanı yoktur. Her yerde hakkı gördüğü için kimseyi tahkir etmez. Karşılaştığı her türlü hadiseyi Allah'tan bilir. O merhametlidir ama merhamette aşırıya gidip işi itiraza vardırmaz. Harikulade bir yorum. Çünkü hakikaten her şeyi Allah'tan gören kişi için hani kişilere takılmıyor. Onun odak noktası Allah'a varmak, arayı anlatmıyor.
Aradaki kişilerin önemi yok. Hocama bir kere sormuşlar. Demiş ki ben Mısır'dayken, sizin Mısır'a gittiğinizi hiç bilmiyorduk deyince çok hoş bir şey söylüyor. Kabe'ye gidiyordum, Mısır arayoldu. Ben arayollardan bahsetmem. Arayolda gördüklerimi de çok anlatmam. Şimdi bizde ana yol öbür alem. Allah'a gideceğiz. Burası arayol. Şimdi burada bu kadar insanlara takılıp kalırsak arayolda sıkıntı çekeriz. Onun için bir an önce odaklanıp o mu aleyhimde konuşmuş, bu mu konuşmuş, onları önce. Sonra bir şey daha söyledin. Orası da çok güzel. Merhamet dedik ama. Merhamet, yani her histe mürşit sahibi insan sırat-ı müstakim üzere olacak. Merhameti aşırıya götürürsen, o zaman mesela çocuğunu aşırı merhametten her istediğini verirsen çocuğunun zulmetmiş olursun ki yarın öbür gün en ufak bir sıkıntıda kendini bilmem kaçıncı kattan niye attı diye bu sefer cehennemlere girersin. Çünkü onlar öyle kuvvetli yetişmedikleri zaman, Allah imanla kuvvetli yetişmedikleri zaman en ufak bir üzüntüden yıkılırlar.